İkinci bölüm. Boş odada aralık kalmış panjurların arasından esen rüzgar yüzümü yalıyordu. Omuzumda güçlü bir el, ensemde bitik bir nefes hissettim. Endişeyle arkamı döndüğümde Şehsuvar, buğulu gözleriyle beni süzüyordu. "Rauf Paşam, Ali Rıza yok," dedi ses tonundaki sakinliği koruyarak. Şehsuvar'ın parmaklarının altından kurtularak karşımdaki masaya doğru adımlamaya başladım. El yazısıyla yazılmış mektuplar, dağınık notlar, gazeteler ve dergiler masaya rastgele dağılmıştı. Gözlerim siyah kapaklı bir dosyanın altında duran telgraflara takıldı. Bakışlarımı heyecanla Şehsuvar'a dikerek sözlerime devam ettim. "Telgraflar. Ne olmuş telgraflara paşam?" Yumruk yaptığım parmaklarımı bütün gücümle masaya vurdum. İletişim yollarını kesen, Ali Rıza'nın bizzat kendisi, karargaha gidecek, yani bize haber salacak olan bütün telgraflar burada, dedim nefes nefese kalarak. Siyah dosyanın kapağını kaldırarak bütün telgrafları oradan aldım. O sırada diğer arkadaşlarım ahşap zeminde ayaklarındaki postallarla koşar adım bulunduğumuz odaya girdiler. "Temi," diye açıklamaya girişirken, Fuat'ın, "Onlar ne paşam?" sorusuyla yarım kaldı. "Telgraflar Fuat, bize bir türlü ulaştırılamayan, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden gelen telgraflar." Fuat, kısılmış gözleriyle odayı baştan aşağıya süzdü. Fuat sessizliğini korurken, Enver, kıvrımlı bıyıklarının altından bütün öfkesiyle mırıldandı. "İstanbul hükümetinin Akşehir ayakları paşam bunlar, bu hastalıklı kollar kesilmediği sürece vatanımız elden gidecek." "Haklısın, çok haklısın Enver." Başımı sallarken düzgün taranmış parlak siyah saçlarımı sıvazladım. Elimdeki altı patlarımı öfkeyle belime yerleştirirken gözlerim odanın içinde dolandı. Ayaklarımı sürüyerek panjuru aralık pencerenin önünde dikildim. Akşehir sokakları buradan daha net görünüyordu. Gecenin karanlığında vitrini silik gaz lambasının ışığıyla aydınlatmaya çalışan esnaf, elindeki gündem dolu gazeteleri satmaya çalışan çocuk, kış günlerinde içleri ısıtan bozayı satan adam gözüme takıldı. Daha sonra arkamı dönerek kapıya adımladım. Arkadaşlarımın yüzü gölgelenmişti. Yüzlerindeki durgun ifadeyi bozmadan öylece bana bakmayı sürdürüyorlardı. Bozuntuya vermeden gıcırdayan basamaklardan indim. Yerde yatan adamlar lobiyi doldururken, gürül gürül yanan sobanın çıtırtısı istemsizce kulağıma geliyordu. Yerde kanlar içinde yatan gazetenin yazarı Mehmet'in üstünden atlayarak siyah daktilonun başında durdum ve kağıdı hızla çekerek okumaya başladım. Akşehir'in ve vatanın özgür günleri yaklaştı. Şehsuvar, sesli okuduğumu duyarak öfkeli gözleriyle sözlerine devam etti. "Hadi oradan be. Sen gel vatanı İngiliz'e, Yunan'a peşkeş çek, sonra özgür günlerde." Lobide yanan sobanın sıcağı yüzümü yaktı, yanaklarımdan boynuma doğru boncuk boncuk süzülen terleri elimin tersiyle sildim ve buruşturduğum kağıdı, harlanarak yanan sobanın içine attım. Kenarları tüylü hırkamın içine başımı gömdüm ve duvarda yanan solgun renkli gaz lambasını söndürünce, gazetenin lobisi zifiri karanlığa büründü. Kapıyı yavaşça araladım ve çelik gibi bir soğuk cildimi yaladı, tüylerim diken diken olmuş, üşüdüğümü hissetmiştim. Taştan kaldırımların kenarında biriken kar kütleleri, yürümemizi zorlaştırıyordu. Esnaf, dükkanlarındaki kepenkleri indirirken, yüzleri çarşaflı bayanlar da evlerine yetişmeye çalışıyordu. Hava iyice kararmış, soğuk kendini belli etmişti. Ulu Cami'nin minaresinden akşam ezanı yankılandı, başına kırmızı feslerini geçiren birkaç kişi, yerdeki karlara aldırmadan camiye koştular. Ellerimi cebime sokup sakin adımlarla yürüdüğüm sırada Cezmi'nin sesiyle dikkatim dağıldı. "Cesetler ne olacak, Rauf Paşam?" Saltanat yanlısı Ali Rıza, bunun bir tehdit olduğunu anlayacaktır. Sesim gürleşirken, yay gibi gerilmiş kaşlarımın altındaki çakmak çakmak olan gözlerim kısıldı. "Paşam, elbet anlayacaktır, lakin Hükmü İrade gazetesi ona ait, halkı galeyana getirip üzerimize salması bir yazısına bakar." "Pekâlâ, Ali Rıza da bunu yapacaktır," diyerek devam etti Şehsuvar. Yüzümdeki durgun ve soğuk ifadeyi hiç bozmadan,
şaşkın bir şekilde beni izlemeleri seyrettim. Soğuktan kızararak titreyen parmaklarımı yumruk yaparak, dumanlar eşliğinde güçlü bir nefes bıraktım. O, gazetesine güveniyorsa, biz İttihat ve Terakki olarak hangi güne duruyoruz? Akşehir'in her bir sokağını köşe bucak gezeceğiz. Bu güzel memleketi halkın egemenliğinden başkasının kurtaramayacağını anlatacağız. Halkın yüreğindeki sıcaklık, aciz bir gazetedeki mürekkebi silecektir. Arkadaşlarımın yüzündeki ifade değişti, kendinden emin olurcasına gülümsediler. Enver, kardan beyazlaşmış kıvrımlı bıyığını ovalarken kararlılıkla. "O zaman biz de mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi. "Mücadelemiz bu memleket için olacak, gerekirse öldüreceğiz, gerekirse öleceğiz. Bunun başka çaresi yok, bu can bu bedende olduğu sürece ben elimi kolumu bağlayarak İstanbul hükümetinden gelecek kararları bekleyemem. Beni yok sayanı ben de yok sayacağım, her şey ülkem için olacak." Bu sözlerimi haykırmak istiyordum. Ama kaldırım köşelerinde dikilen İngiliz askerleri bunu engelliyordu. "Allah yardımcımız olsun paşam," dedi Fuat, sert bakışlarını benden ayırmadan. "İmin, imin Fuat." Son kez panjurları kapalı gazete binasının süzdükten sonra sokağın ilerisine doğru adımladım. Caddenin kenarlarından vuran turuncumsu ışıklar, kar tanelerinin silüetini taştan kaldırımların üstüne düşürüyordu. "Haydi dağılalım," diye ekledim. Arkadaşlarım, bellerindeki silahları kontrol ederek, dar sokakların ıssız ve karanlık köşelerinde kayboldular. Ölgün ay ışığının altında parlayan umutsuz gözlerle evime doğru adımlamaya başladım. Sanki Erva'yla tanıştığımdan beri yüreğimde hep onun eksikliğini hissediyordum. Yanımda olmadığı her an kendimi ölü gibi hissediyordum. Aşk bu muydu? Aşk sevgiyi ölümsüz yapmak mıydı? Kendi kendime mırıldanırken, onun omuzlarına köpük köpük dökülen kahverengi saçlarını hayal ederek bir nebze olsun eksikliğini gidermeye çalışıyordum. Kar, üzerime üfürülürcesine üzerime yağarken, kırmızı cumbalı evimin önünde durarak buğulu gözlerle sokağı izledim. Boyunlarına astıkları tüfeklerle İngiliz nöbetçileri geçtiler. Bozuntuya vermeden karlı kaplı merdivenlerden adımlayarak anahtarı kapıya soktum ve bir kez çevirdiğimde sırada ensemde sıcak bir nefes hissettim. Karları ezerek bana yaklaşmış ve tam arkamda durmuştu, kaşlarım çatıldı ve alnım kırıştı. Kapıyı aralayarak göz ucuyla arkamı döndüğümde, koyu yeşil üniformasının içinde, biçimli suratına ahenk veren bir yanın altındaki ince bir çizgiyi andıran dudağını gererek beni izliyor, her nefes alıp verişinde ağzından ve burnundan dumanlar çıkıyordu. Orta yaşlarına rağmen yüzündeki kırışıklar onu daha genç gösteriyordu. "Kimsin sen, evimin önünde ne işin var?" Elim, istemsizce belimdeki altı patlarıma kaymıştı, gözlerim çakmak çakmak olurken bakışlarım ciddileşmişti. Beni sinir edercesine, soğuktan kurumuş dudakları kıvrıldı ve bıyığını sıvazlayarak sigaradan kartlaşmış sesiyle güldü. "Neden gülüyorsun, kimsin sen?" diyerek belimdeki altı patlarımı adama doğru çektim. Üzerinde Türk askeri üniforması olmasına rağmen hiçbir şekilde Batı karargahında görmemiştim. "Talat. Talat komutan ben," diye yineledi yüzündeki gülümseyen ifadeyi bozmadan. Dışarıdaki soğuğa rağmen, parmaklarım silahın kabzasını kavramaktan terlemişti. Silahı indirmedim, dişlerimi sıkı sıkı birbirine kenetleyerek konuşmama devam ettim. "Beni tutuklayacak olan komutan yani." "Hayır, yanılıyorsun. Karşında çocuk yok senin." Sesim, karlı sokakta yankılanırken, Talat'ın elinde tuttuğu karaltı dikkatimi çekti. Başını öne eğdiğinde ciddi suratı silüet şekline büründü. Ben seni tutuklamayacağım. Rauf komutanım." Parmaklarım silahın kabzasından gevşedi. "Evet, tutuklama emri İstanbul hükümeti tarafından şahsıma verildi. Ancak bu şanlı vatan mücadelenizde ellerinize kelepçe vuramam. Bütün saltanatı karşıma alarak İttihat ve Terakki yoluna baş koyuyorum. Sizinleyim Rauf Paşam." Kuru soğuk, cildimi yalarken gözlerim dolarak bulandı. Altı patlarımı yavaşça belime koydum ve üniformasının içinde karşımda saygıyla eğilen Talat'ı baştan aşağıya süzdüm.
O elindeki ne senin? İki eliyle tuttuğu koyu yeşil kumaş parçasını bana doğru uzattı ve ekledi. Üniformanız paşam, bunca yıl kahraman bedeninize eşlik eden üniformanız. Size ait olanı size getirdim. Basamakları heyecanla inerek üniformama sarıldım ve başımı ona gömdüm. Gözlerimden akan yaşlar, koyu yeşil keten kumaş parçasını ıslatırken naif bedenim hıçkırıklar içinde kalmıştı. Bir süre dışarıdaki soğuğa aldırış etmeden üniformamın üstüne gözyaşı döktüm, titrek ve kemikli bir el omuzuma dokundu. "İyi misiniz Rauf Paşam?" "İyi. İyiyim Talat," dedim elimin içiyle gözyaşlarımı silerken. Üniformamı Talat'ın elinden alırken, hala gözyaşlarımı içime akıtıyordum. Talat, şüpheci ve korkan gözlerle etrafı süzerken, "Bu üniformaya andolsun ki bu vatanı yeniden şahlandıracağız, koltuk sevdası saltanata asla bırakmayacağız," dedim. Ben müsaadenizle gideyim paşam, yarın yeniden yanınıza dönerim. Her yer İngiliz ve Yunan devriyesi kaynıyor, daha fazla burada kalmayın, içeriye girin," dedikten sonra yay gibi gerilmiş kaşlarının altındaki gözleri, evimin cumbasında gezinmişti. Ağzından ve burnundan dumanlar salarak karlı kaplı sokağın öbür ucuna doğru adımlamaya başladı. "Talat," diyerek bağırdım arkasından, kar taneleriyle kaplanmış omuzunun üstünden çakmak çakmak olmuş gözleriyle bana baktı. "Buyurun paşam." "Teşekkürler, her şey için." Memnuniyetini açığa vuran kıvrılan dudaklarıyla gülümsedi. "Ne demek paşam, sizlerle olmak bir gurur." Postallarıyla ayağının altındaki karları ezerek, solgun renkli sokak lambasının altında kayboldu. Titrek parmaklarımın üstünde öylece duran üniformama, buğulu gözlerle baktım. Üzerindeki kokuyu ciğerlerime çekerken üşüdüğümü hissettim, koşar adım kendimi içeri atarak şöminenin başına oturdum. Üniformamı karşımdaki krem renkli berjer koltuğa koyduğumda ateşin çıtırtısıyla ısınmaya çalışıyordum. Gaz lambası, sönmeye yakın bir cılızlıkta yanarken ellerimi ovuşturdum. Tül perdeyle örtülmüş cumbanın penceresinden karın yağışını seyrederken, oturduğum koltuktan yavaşça doğruldum, göğsümde rahatsız edici bir daralma hissettim. Yutkunamadım ve zoraki nefes aldım. Yeşil keten kumaş parçasını bir bebek gibi olduğu yerden kaldırdım ve yatağımın yanındaki ahşap komodine doğru adımladım. Akşehir'in dar ve kasvetli sokaklarına vuran ay ışığı, tül perdenin arasından süzülerek kar beyazı çarşafımın üstüne süzülüyordu. Yatağımın bir kenarına, kasvetli ışığı perdelercesine oturdum. Bakışlarım bulanırken gıcırdayan çekmeceyi yavaşça araladım. Saman sarısı not kağıdının kokusu burnuma çalınırken Ervan'ın mendilini elime aldım. Burnuma götürerek derin derin içime çektim kokusunu. Ne olmuştu bana böyle, hiç anlayamamıştım. Aklım başımda değildi. Aşk acı bir harbin ortasında bile onun gözlerini düşünüp mutlu olmaktı belki de. Kar beyazı ve işlemeli mendili büyük bir özenle katlayarak üniformamın üstüne koyarak ikisini çekmeceye koydum. Sanki Erva'yı çekmecenin içinde incitmemek için gıcırdayan ahşap çekmeceyi yavaşça kapattım. "Seni acının ortasında buldum, yüreğimden bir çırpıda silmek istemiyorum," diye fısıldadım dişlerimin arasından ve yorgun bedenimi yumuşacık yatağımın üstüne bıraktım. Göz kapaklarım sonsuz bir karanlığa kapandı ve soğuk, karlı bir Akşehir gecesinde şömineden gelen çıtırtılarla derin bir uykuya daldım. Kar, Akşehir'in üstüne yağarken bütün gürültüleri içine hapsedip, güzelliğiyle ön planda kalmıştı. Tül perdeleri sıkı sıkıya kapalı pencerelerimden içeriye güçlü bir turuncu ışık süzüldü. Kapalı gözlerimi kısarak alnımdan süzülen terleri hissederken, güçlü bir patlama sesi, bedenimle birlikte bütün evi sarstı. Acı çığlıklar yükselirken kulağım çınlıyor, her yanı kül rengi dumanlar kaplıyordu. Yatağımdan yere düşmüş, dizlerimi evimin sert ahşap zeminine vurmuştum. Kulaklarımın çınlamasına başımın ağrısı da katılmıştı, gözlerimi zoraki olarak araladım ve öksürüklere boğuldum. Yerimden doğrulduğumda her yanı saran ateşler, buğulu gözlerimi yakıyordu. "Bomba," diye fısıldadım kurumuş dudaklarımın arasından. Şoku atlatır atlatmaz pür dikkat etrafımı süzdüm, evimde hiçbir hasar yoktu.
Koşar adım pencerenin önüne adımladığımda sokak üzerindeki birçok ev hasar alırken, fırlayan parçalar beyaz karların üstünde alev almıştı. Yükselen kül rengi dumanları ciğerlerimde hissederek son kez öksürdüm. "Erva," diye fısıldadım yeniden. O sırada İngilizlerin ve Yunanların zırhlı cipleri hiçbir şey olmamış gibi acıyla kıvranan insanların arasından gürleyerek geçiyorlardı. Üzerimi giyinerek koşar adım aşağıya indim. Ahşap kapıyı araladığımda insanlar çaresizce harabeye dönmüş evlerinin başında hüngür hüngür ağlıyorlardı. Kalbim yerinden çıkarcasına atarken, çatılmış gözlerimle ciplerin arkasından baktım. Gitti, evimiz, umutlarımız, tek yuvamız gitti. Ağlamaklı bir ses duydum. Bulanan gözlerimi arkaya çevirdiğimde orta yaşları çoktan geçmiş bir adam hıçkırarak ağlıyordu. Omzundan sıkarak gözyaşlarını elimin tersiyle sildim. Dışarıdaki soğuğu umursamadan birkaç kelime etmek istedim, fakat kelimeler boğazıma düğümlendi. Korkma. Akşehir yeniden bizim ellerimizde yeşerecek, yeniden bu sokaklarda güleceğiz. Ama yeter ki sabırlı ve kuvvetli olun, kendinizi teslim etmeyin, bütün gücünüzle direnin. Güçlü silahları var Rauf Bey, öyle kolay mı direnmek? Gözlerinin altından alaylı bakışlarla süzdü beni. Titreyen parmaklarımı kalbinin üstüne koyarak zoraki olarak devam ettim. Bak, senin de bir kalbin var. Her karanlığın bir aydınlığı olacaktır elbet sonra, hızla arkamı dönerek nereye gittiğimi bilmeden, sendeleyen adımlarla koştum. İki dar sokağın kesiştiği cumbalı evlerin köşesinden kırma taşlı sokağa uzanan taştan olun altında uzanan zarif bir kadın bedeni gördüm. Dalga dalga kahverengi saçları, barutun acımasız siyahlığıyla yıkanmış karın üstüne dağılmış, elleri ve ayakları umutsuzca açılmıştı. Vücudunu örten işlemeli elbisesi, onu kasvetli sokağın sonunda bir silüet olarak gösteriyordu. Lütfen Erva, bana bunu yapma. Etrafımdaki insanları iterek yerde yatan kadın bedeninin yanına oturdum. Bedeni yavaşça çevirip tülbendini açacağım sırada kulaklarımda güçlü bir ses yankılandı. Başımı sağa sola çevirdim ve gözlerim kapanacak gibi oldu. Alnımdan süzülen terler boynuma doğru akıyordu. Ses şiddetlenirken yatağımdan nefes nefese uyandım. Şaşkın bakışlarım, perdesi kapalı cumba penceresinde gezinirken, hala gördüğüm rüyanın etkisinde, kalbim yerinden çıkarcasına atıyordu. Kulaklarımda acımasızca yankılanan ses de ısrarla çalan kapımdı. Ayağımın ucunda biriken kar beyazı çarşafı tepeleyerek yerimden doğruldum ve gıcırdayan basamaklardan inerken beni uzun süreden beri bekleyen kişiye söylendim. Geldim, kapıyı açtığımda Şehsuvar, kızarmış burnunun ucuna tuttuğu ellerine nefesini üflüyor, tir tir titriyordu. Karşısında beni görünce toparlanarak kafasıyla selamladı, kıvrılmış bıyığının uçları buz tutarak beyazlamıştı. "Gününüz aydın olsun Rauf Paşam." "Sana da günaydın Şehsuvar," dedim, yüzümdeki gülümsemeyi bozmadan, ama Şehsuvar'ın yüzündeki gülümseme birden, yerini durgun bir yüz ifadesine bıraktı ve beni kederli gözlerle baştan aşağıya süzdü. "Hayrola, ne oldu?" "Betiniz benzinin atmış Rauf Paşam, suratınız kireç gibi olmuş." "İyi misiniz?" Çakmak çakmak olmuş bakışlarımı ayak uçlarıma götürerek sağ elimin işaret parmağıyla bir süre kırış kırış olan bıyığımı kaşıdım. Sadece bir kabus Şehsuvar. Haydi gel, durma öyle, ben hazırlanana kadar içeride bekle." Söylediğimden memnun olmuş gibi içeri girdi ve ince bıyığının altındaki dudakları neşeyle kıvrıldı. Basamakların altındaki solgun renkli berjer koltuklara otururken parmaklarını birbirine kenetlemiş, ısınmaya çalışıyordu. Şehsuvar, berjer koltukta otururken, hızlı adımlarla yukarı tırmanarak, tedirgin gözlerle çekmeceyi açtım. Uyandığımdan beri aklım Erva'ya takılmıştı. Hem üniformam hem de Erva'nın mendili çekmecede duruyordu. "Oh, Allah'ım sana şükürler olsun." Çekmeceyi sıkı sıkı kapadıktan sonra vakit kaybetmeden aşağıya indim. "Haydi Şehsuvar, çıkalım." Heyecanla, oturduğu koltuktan fırladı. Kapıyı açarak kendini dışarı attı,
Ben de siyah parlak renkli postallarımı ayağıma geçirip dışarı çıktım. Kar durmuştu ama kuru soğuk yüzümü kesercesine yalarken içten içe titredim. Şehsuvar'la caddenin sonuna doğru adımlarken ağzımdan dumanlar çıkararak çok güçlü olmayan bir sesle fısıldadım. Gelmiş, ne olduğunu anlamaya çalışırcasına soğuktan çakmak çakmak olmuş gözlerini bana çevirdi. Kim gelmiş Rauf Paşam? Beni tutuklayacak olan komutan Talat. Sözlerimi bitirdikten sonra gözleri yerinden çıkarcasına fırladı, olduğu yerde durarak elma gibi kızarmış yanaklarını kemikli parmaklarıyla okşadı. Yani Akşehir'de miymiş Rauf Paşam? Evet. Şu an Akşehir'de. Telaşlı gözleri korkuyla sokağa taradı. Neden bu kadar rahat geziyoruz o zaman paşam? Saklanalım, durmayın böyle. Buğulu gözleriyle beni süzüyor, korkudan postallarının altındaki kare eziyordu. Gördüm onu, dün gece konuşma fırsatım oldu. Rahat tavırlarım onu endişelendirdi, anlamsız gözlerle yüzüme bakmayı sürdürüyordu. Nasıl Rauf Paşam? Bir süre ses etmeden adımlamayı sürdürdüm. Dalgın gözlerimle ayaklarımın karda çıkardığı izlere bakıyor, zaman zaman derin derin nefesler alıyordum. Ben nefes aldıkça burnumun ucu kızararak yanıyordu. Evet, dün gece kapıma tek başına geldi. Tek başına, diye beni tamamladı Şehsuvar. Tek başına. İlk başta korktum ve ismini verince tutuklanmaya razı olacaktım ki, ellerim cebimdeyken bakışlarımı açık mavi gökyüzüne çevirerek gülümsedim, üniformamı getirmiş, bana verdi. Görevde giydiğinizi mi paşam? Evet onu. Sonra bana, korkmayın, sizi tutuklamayacağım, sizin bileklerinize kelepçe vurabilirim, ancak yüreğinize kelepçe vuramam, sizinleyim, İttihat ve Terakki'denim, dedi. Şehsuvar, bütün dikkatini bana vermiş dinliyordu. Bizi oyuna getiriyor olmasın paşam. Sanmıyorum Şehsuvar, tutuklayacak olsa çoktan tutuklardı. Kaşlarını çatarak durgun gözlerle düşündü. Pek güvenemiyorum Rauf Paşam, bu İstanbul hükümeti her şeyi düşünmüş olabilir. Söylediklerine hak verircesine bakışlarımı yere eğdim. Ama aklımdan geçenleri söylemek yerine dudaklarıma sahte bir gülümseyiş takınarak sözlerime devam ettim. Güveneceğiz Talat'a, sen hiç merak etme. Caddenin sonuna geldiğimizde durarak çakmak çakmak olmuş gözlerimi, sokağın öbür ucuna dikerek konuşmaya başladım. Şehsuvar, sen konağa git, ben geliyorum. Nereye paşam? İşim var, çok geç olmadan konakta olurum. Razı olmayan gözlerle beni süzdü. Tamamdır Rauf Paşam, ama lütfen dikkatli olun. Hiç merak etme, diyerek arkamı döndüm ve adımlamaya başladığım sırada Şehsuvar'ın arkasından bağırdım. Ha unutmadan, Talat gelirse konağa onu da alın. Olur dercesine kafa sallarken cumbalı evlerin arasında gözden kayboldu. Hızlı adımlarla Ervan'ın evine yaklaştıkça, onu göreceğim için heyecanım artıyordu. Hemen yanımdaki dükkandan çıkan İngiliz askerlerini görünce elim istemsizce altı patlarıma uzandı. Kasketlerinin altından beni ciddi gözlerle izledikten sonra uzaklaştılar. Ervan'ın evinin önüne geldiğimde hızlı hızlı nefesler alıp kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Belimde kabzası gözüken altı patlarımı yerine iyice yerleştirdikten sonra taştan basamakları tırmandım ve bütün cesaretimi toplayarak kapıyı tıkladım. Bir süre hiç ses etmeden bekledim, tam endişe duymaya başlayacağım sırada ahşap basamakların gıcırtısı kulağıma çalındı. Ahşap işlemeli kapı gıcırdayarak aralanırken Erva, kafasını kapıdan çıkarmadan cılız sesiyle konuştu. Kimsiniz? Benim Erva, Rauf, dedim keyifle. Rauf, seni hiç beklemiyordum, dedi, kapıyı açarak narin bedenini kollarımın arasına attı. Kafamı boynuna gömerken, omzuna köpük köpük salınan saçlarının kokusunu içime derin derin çektim. Aşk böyle bir şey işte, hiç beklemediğin anda, beklemediğin bir vakitte karşına çıkıverir ve ne yapacağını şaşırırsın. Onun gülüşlerine bağımlı olmaktan başka çare var mıdır elinde?
Elbet yoktur. Kollarımı okşarken, gülen bakışlarıyla çakmak çakmak olan gözlerimin içine bakıyordu. Sadece gülüşüne olsa iyi, bütünüyle onun kalbine bağımlı olursun. Erva'yı zaman dururcasına izledim. Haydi, üzerine bir şeyler al da sıcak bir şeyler içelim, ne dersin? Senin için tehlike arz etmez mi? Bıyığımın altındaki dudaklarım kıvrıldı. Etmez, etmez, bu kalbin sana ihtiyacı var. Bekle beni burada, üşüme olur mu, dedi ve ceylan gibi sekerek içeriye girdi. Çok geçmeden, aralanmış işlemeli ahşap kapının arkasından göründü. Haydi gidelim, Rauf. Küçük burnunu tamamlayan kıvrımlı dudakları neşeyle gülümsedi. O an, vatanın acı halini unutarak gülümsüyordum. Ona her baktığımda kalbim yerinden çıkarcasına atıyordu. Hızlı adımlarla yan yana yürürken parmaklarımın arasında bir sıcaklık hissettim. Bakışlarımı belli etmeden aşağıya kaydırdığımda Erva'nın kuru ve kemikli parmakları elimi kavramıştı. Ben de aynı şekilde tepki verdim ve sözlerimi sürdürdüm. Elin ısınsın. Çok naziksin diye fısıldadı, parmaklarımı parmaklarının arasına sıkı sıkı kenetleyerek, beyaz karın yorgan misali örttüğü dar sokakta ilerledik. Vitrinlerini renkli şekerlemelerin süslediği şirin bir pastanenin önünde durduk. Bakışlarımı ona çevirerek, "Buraya ne dersin?" diye sordum. "Güzel olur," bileğimden tutarak çekiştirmişti. Erva'nın mutlu olduğunu görmek, beni de mutlu ediyordu. Pastanenin kapısını araladığımda kapının üstündeki çan, kulağımda yankılandı. Mermer tezgahın arkasında önüne önlük bağlamış, kafasının ortasındaki saçları seyrelmiş, gömleğinin düğmeleri göbeğinde zor kavuşmuş şişman bir adam, al yanaklarındaki unu silkeleyerek bize döndü. "Buyurun, hoş geldiniz efendim." "Hoş bulduk, boş yeriniz var mı?" "Var tabii, şöyle cam kenarına geçin," diyerek sosisi andıran parmaklarıyla, süslü cam vitrinin kenarındaki demir ayaklı iskemlelerin çevirdiği masayı işaret etti. Tombul adama kafa sallayarak masaya adımladık. Erva'nın iskemlesini çekip ona yer verdikten sonra, tam karşısındaki iskemleye de ben kuruldum. Tombul adam, zoraki soluyarak mermer tezgahın etrafından dolandı ve önündeki una bulanmış önlüğü çıkarıp yanımıza geldi. "Ne alırsınız efendim?" dedi. O sırada orkide çiçeğinin hoş aroması, kaynayan sütün kokusuyla karışarak burnuma çalındı, kokuyu derin derin ciğerlerime çekerek ekledim. "Oh, mis gibi, birer bol tarçınlı salep alırız." Çekingen gözlerimi adamdan alarak Erva'ya döndüm, "Sana sormadım, ama salep içersin değil mi?" Yüzündeki tebessümü hiç bozmadan, "Bu dondurucu soğuk kış gününde bayılırım," dedi. Tombul adam, arkasında hoş bir orkide kokusu bırakarak altın renkli salep güğümüne adımlarken, ben de bakışlarımı yeniden Erva'ya çevirdim. "Sen normalde sabah sabah uğramazdın yanıma pek ama, hayırdır?" Hızlı bir el çabukluğuyla masanın üstünde duran kıpkırmızı olmuş ellerini tuttum. Yay gibi gerilmiş kaşlarının altındaki çakmak çakmak gözlerinin içine bakarak konuşmayı sürdürdüm. Seni gördüm rüyamda." Sesim titremiş, gözlerim bulanmıştı. "Beni?" Şaşkın gözlerinin içinde derin bir mutluluk seçiliyordu. "Nasıl gördün?" diye sorunca yutkunamadım. Dilimle kurumuş dudaklarımı nemlendirdim. İşgal kuvvetleri, biz İttihat ve Terakki'ye savaş açıyorlardı. Susarak manalı bakışlarımı vitrinli camdan, karların örttüğü caddeye çevirdim. Sen ölüyordun Erva, bu da beni etkiledi. Yataktan kalkar kalkmaz seni görmeye, senin gözlerinin içine bakmaya geldim, senin aşkından emin olmaya geldim." Pamuk gibi elleri parmaklarımı okşarken, elim avuçlarının içinde adeta erimişti, teninden yayılan lavanta kokusunu içime çektim. "Bir seni, bir de Akşehir'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim Rauf, iyi ki sana aşık olmuşum. Bu zamanda bunca kötülüğü perdeleyerek geçtin karşıma, gözlerinle ışık oldun hayatıma." Roman yazan kahraman bir komutan tanıdım ben, dişlerimi birbirine kenetlerken bakışlarımı öne eğdim ve içime hıçkırarak birkaç damla gözyaşı akıttım.
Ne komutan ama, dedim kinayeli bir sesle. Yakalarından sökülen yıldız, hiçbir şeyi ifade etmez Rauf. Senin şurandaki kalbin hala güzel vatanın için, Akşehir için çarpıyor, sen hala kahraman bir komutansın, derken titrek parmaklarını kalbimin üzerine sıkı sıkı koymuştu. Öyle mi gerçekten, diye ekledim, kendimden emin olmayan bir ses tonuyla. O sırada bakışlarımı yeniden cam vitrine çevirdiğimde kar, Akşehir'in kırma taşlı sokaklarına lapa lapa yağmaya devam ediyordu. Öyle tabii ki, ben bu sıcak salebi seninle vatanımız, Akşehir'imiz bu düşmanların elinden kurtulduktan sonra, bir köşede senin kitapların dururken içmek istiyorum. Gözlerim bulanırken parmaklarımla ağzımı kapayarak ağlamamak için kendimi zor tuttum. Seni seviyorum Erva, denizin ortasındaki bir fırtınada kalmış misali, savaşta da olsak seni seviyorum. Bu deli iddiatçı yüreğimin diğer bir suçu da seni sevmek olsun, diyerek ona kocaman sarıldım. Kokusunu ciğerlerime çekerken dişlerinin arasından ile konuştu. Rauf. Efendim Erva. Saleplerimiz soğuyor, derken gülümsedi. Yavaşça kollarından ayrılırken gözlerinin içine bakmanın mutluluğunu hissettim. Gördüğüm acı kabusu çoktan unutmuştum. Onun saçlarının kokusunu burnumda hissederken, tatlı tatlı orkide kokan salepten yudumlayarak içtim. Aklım, beni konakta bekleyen arkadaşlarıma takıldı. Kalkalım mı Erva? Saleplerimiz bittikten sonra kederli bir sesle yineledim. Kal. Kalkalım, ne de olsa işin vardır senin. Bakışları bulanmış, kaşları gözlerine perde olmuştu. Altındaki demir ayaklı iskemleyi iterek yerimden doğruldum ve Erva'ya yardımcı oldum. Tombul parmaklarının altındaki hamuru yoğuran adama doğru adımlayarak devam ettim. Kolay gelsin, borcumuz şöyle diyerek cebimden çıkardığım parlak renkli metal paraları mermer tezgahın üzerine bıraktım. Afiyet olsun efendim, yine bekleriz, derken, gözleri önündeki hamurdan kalkmış, bana bakıp dona kalmıştı. Birine mi benzettiniz? Diye geveledi, yutkunamadı, sen Rauf komutan değil misin? Saltanat yanlısı Ali Rıza'ya gereken dersi veren, dedikten sonra çakmak çakmak olmuş gözleriyle beni baştan aşağıya süzdü. Evet. Seni alnından öpeceğim evlat, müsaaden olursa, una, hamura bulanmış tombul ve boğumlu ellerini önündeki kar beyazı önlüğe silerek tezgahın arkasından yanımıza dolandı. Estağfurullah efendim, demeye kalmadan nemli dudakları, alnımı öperken elleri sıkı sıkı kollarımı kavradı ve kendine çekti. Helal olsun evlat, helal olsun. Gurur duydum seninle, bu vatanı çıkarları için satanlar değil, aşkları için canını hiçe sayanlar kurtaracak, dedi. Bu sözleriniz bu zamanda sevindirdi efendim. Sizinleyim komutan, öl de öleyim. Gür bıyığının altındaki sigaradan morarmış dudakları neşeyle kıvrıldı. Var olun efendim, sizden tek ricamız, hiçbir saltanat yanlısının oyununa gelmemeniz. Sen hiç merak etme Rauf Paşam, biz kimin ne olduğunu biliriz. Devletin bu kötü zamanında siz ittihatçıların kahraman yüreğine güvenirim, dedikten sonra, arkasını dönerek mermer tezgahın üstündeki metal paraları alıp yeniden cebime koydu. Ama bu soğukta bizler için mücadele eden Rauf Bey'e bir sıcak salebi de çok görmeyiz. İyi, peki madem. Dükkanın demir kapısını araladığımda kuru bir soğuk yüzümü yaladı, kar taneleri kalın hırkamın üstüne savruldu. Bir süre ses etmeden karla kaplı caddede adımladık, ayaklarımızın altında ezilen karların kıtırtısı kulağıma gelirken, göz ucumla Erva'nın omuzlarında dalgalanan saçlarını izliyordum. Dişlerinin arasından mırıldanır gibi konuştu. Seni çok özleyeceğim. Kaşlarım çatılırken, geniş alnım buruştu. Neden böyle vedalaşır gibi konuşuyorsun? Ne bileyim sonuçta bir savaşın ve ateşin içine girmeye hazırlanıyoruz, belli olmaz. Konuşurken zoraki çıkan sesi titremişti. Deme öyle, üzülmek yok. Alnımızın akıyla çıkacağız Erva. Hem Akşehir hem de vatanımız kurtarılacak, sen hiç merak etme, içine çektiği nefesi verirken,
Ağzından çıkan kurşuni buharlar soğuk havanın içinde dağıldı. Bir yandan da gerçekleri konuşmak lazım Rauf, hayat hakikatler üzerine kuruludur. Bu aşkımızdan daha önemli bir şey varsa, o da bu vatandır. Gerekirse can vereceğiz. Ölmek mi, o da nereden çıktı? Ağzın ne söyler senin? Kederli ve durgun bakışlarını yere eğerken yüzü gölgelendi. Evet, bir mücadele vereceğiz, fakat kötü düşünme, aşk tohumlarımız toprağa atıldı, filizlenmeyi bekliyor, derken, soğuktan kızaran parmaklarını narin bir hamleyle tutmuştum. Bizim aşkımız bu toprakların üzerine ekildi, refaha erdiğimizde çınar olacak, işte o zaman doya doya gözlerine bakacağım, sımsıkı sarılacağım sana, hem de hiç ayrılmayacağım şekilde, dedi, küçük burnunun altındaki dudağı kıvrılırken çıkık yanakları kızardı. Ha işte, umut bir aşkı kurtarır, sen yeter ki iste, dedikten sonra susarak bir süre gözlerinin içine baktım, gir içeri üşüme artık. Parlak renkli saçları, omuzumda köpük köpük dağılırken saçlarından yayılan kokuyu ciğerlerime çekerken, benden ayrılarak evinin taştan basamakları tırmandı ve içeriye girdi. Bir süre durduğum yerde evinin cephesini izledim ve adımlarım beni geri geri çekerken, karla kaplı caddeden konağa doğru yürüdüm. Ulu Cami'nin köşesinden döndüğüm sırada sokağın öbür ucunda binaya doğru yaklaşan bir silüet gördüm. Elleri cebinde, kalpaklı başı öne eğilmiş, düzgün adımlarla öylece yaklaşıyordu. Hiç ses etmeden kalın kabanlarımıza lapa lapa karlar savrulurken binaya yaklaştık. Silüet, ellerini cebinden çıkartıp, kalpaklı başını kaldırdığı anda bu kişinin Talat olduğunu anladım ve içimde gereksiz bir tedirginlik oldu. O da beni yağan karın arasında tanıdıktan sonra, ahşap işlemeli kapının önünde durdu ve saygısını korurcasına beni beklemeye başladı. Ellerini cebinden çıkarırken soğuktan kızarmış burnunu parmaklarıyla ovalayarak beni selamladı. "Günaydınlar Talat." "Günaydın Rauf Paşam." Titrek parmaklarımı omzuna koyarak gözlerinin içine baktım. "Haydi geçelim içeri, daha fazla üşüme." Kapıyı güçlü yumruklarla tıkladım. Bir çift postal sesi kapıya doğru koştu ve ahşap kapı gıcırdayarak açıldı. Enver'in bıyığının altında kıvrılan dudağını gördüm, kapının önünden yavaşça çekildi. "Buyurun paşam, biz de sizleri bekliyorduk." Soğuktan titreyerek konağın zemin katına girdiğimizde üzerimizde biriken karları silkeledik. Enver, ardımızdan kapıyı yavaşça kapadı ve bizi selamladı. "Hoş geldiniz paşam." "Hoş bulduk Enver." Enver tel çerçeveli gözlüklerini sağ elinin işaret parmağıyla burnuna yerleştirdi. "Efendi kim paşam?" "Tal." "Talat," dedim çekingen sesle. "Talat." "Talat mı paşam?" Manasız bakışlarını yüzü gölgelenirken Talat'a çevirdi. "Evet, Talat," dedim sakin sesimi koruyarak. "Ama paşam hakkınızda tutuklanma görevi verilen şahıs kendisi." Bir süre susarak Talat'ı baştan aşağıya süzdü. Biliyorum böyle bir sorumluluk omuzlarına yüklenmiş ancak Talat, İstanbul hükümetini dinleyip saltanat yanlısı olmak yerine, bizimle ittihatçı yüreği paylaşmayı seçti. "Bunu keşke önceden söyleseydiniz Rauf Paşam," dedi. Ama hala durgun bakışları Talat'ın üzerinde geziniyordu. Şehsuvar, geldiğimizi görünce merdivenlerin ahşap trabzanlarından sarkarak, "Enver, Rauf Paşamı ve Talat'ı orada tutma," dedi. Hızlı adımlarla yukarı çıktığımızda ekibim, kırmızı kadife örtüsü olan masanın etrafında toplanmıştı. İçeriye doğru adımladıkça odadaki nem ve rutubet kokusu burnumu yaladı. Cezmi ve Fuat da geldiğimi görünce altlarındaki iskemleleri iterek yerlerinden doğruldular. "Merhaba arkadaşlar." "Merhaba paşam," diye eklediler hep bir ağızdan. Yüzümdeki durgun ifadeyi bozmadan ahşap ayaklı iskemleye kuruldum ve oturmalarını söyledim. Kaşları çatılırken, odunları yanan şömineden gelen ateşle, terlemiş alınları kırışmıştı. "Oturun arkadaşlar, mühim meseleler var." "Yeni bir haber mi var paşam?" Kemikli ve soğuktan kızaran parmaklarımı, kadife örtülü masamın üstünde bağdaştırırken, bakışlarımı Şehsuvar'a çevirdim.
Evet, haber var, lakin kurumuş dudağımı nemlendirdim. Pek sevindirici bir haber değil, en azından bizim açımızdan. Ne? Ne olmuş paşam? Telgraf geldi Fuat, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden. Ne yazıyor paşam? Arkadaşlar, ondan önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Hepsi suspus olmuş, beni dinlemeye başlamışlardı. Biliyorsunuz, artık bir rütbemiz yok, saltanat yanlıları bizi çoktan vatan haini ilan etmiş durumda, artık aramızda resmi konuşmayı bir kenara bırakmak zorundayız. Nasıl yani Rauf paşam? Artık paşam ve komutanım kelimeleri olmayacak, ben sizin komutanınız değilim, yüreğinde bir vatan ve devrim aşkı olan ittihatçı bir yoldaşınızım. Ama, diye isyan edecek oldu Şehsuvar. Hayır Şehsuvar, en fazla bey kelimesini kullanalım. Kararlı gözlerim, gaz lambasının ışığında yüzleri parlayan arkadaşlarımın silüetlerinde dolandı. Anlaşıldı. Ha şöyle, şimdi asıl mevzumuza gelelim, diyerek yüzümdeki ifadeyi ciddileştirdim. Gaz lambasından gelen acı koku gözümü yaşartırken konuşmaya devam ettim. Durum çok ciddi. Ali Rıza, Hükmü İrade gazetesinde bizim hakkımızda manşet atmaya devam ediyor. Geçen günkü olayı yazmış mı? Tek derdi İstanbul hükümetine yaranmak, elbette yazacak, hem de katil vatanseverler başlığıyla, diyerek pastaneden bulduğum saman yapraklı gazeteyi, masanın üzerine fırlattım. Bunlar, ülkemizin günden güne işgal etmesine nasıl seyirci kalıyorlar? Bu, bir vatanseverin vicdanı olamaz. Biz, düşmanı temizleyip attığımızda acaba ne yapacaklar? O zamana kadar yaşıyor olmayacaklar, onlar bu ülkenin aydınlık yarınlarını kirletmeye çalışıp mutlu bir sabaha uyanamayacaklar. Fuat'ı baştan aşağıya süzerken Cezmi'nin sesiyle dikkatim dağıldı. Bu vatan sevgisini yitirmiş canilere ölüm, belki de büyük bir nimet olarak kalacaktır. Gözlerimi ahşap pervazlı pencereye doğru devirirken zoraki yutkundum. Cezmi kaşlarını çatmış, benden gelecek cevabı bekliyordu. Evet, ölüm nimet olacaktır onlara, fakat biz bir düşman değiliz, öldürmeli bir politika izleyemeyiz. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin amacı yumuşak başlı, ama bir o kadar da vatansever bir yol izlemek. Haklısın Cezmi, fakat önceliğimiz bu yılların yorgunluğunu sırtına yüklemiş millete söz hakkı tanımak. Milleti anlayamazsak ne Akşehir'i ne bu vatanı kurtarabiliriz. Konuştuklarımı pür dikkat dinleyen arkadaşlarımın kaşları yavaş yavaş kalkarken, yüzleri gölgelenmiş ve bakışları durulmuştu. Bir süre gaz lambasından gelen cızırtılı ateşin sesini dinlerken derin bir sessizlik oldu. Herkes parmaklarını masanın üstünde bağdaştırmış öylece otururken, elim hızla kaşe kabanımın iç cebine uzandı. Ay yıldız işlemeli parlak kırmızı bayrağı ve alt patlarımı masanın üstüne koydum. Bize söyleyeceğiniz önemli şey neydi peki Rauf Bey? Şehsuvar, benimle farklı konuşmamın gerginliğini yaşarken, altımdaki iskemleyi iterek yerimden doğruldum ve masanın etrafında dolandım. İttihat ve Terakki'den gelen telgraf hakkında. Bu cemiyete başkanlık yapan Mustafa Kemal'den gelmiş, diye yineledim ellerimi arkamda bağlarken. Talat, masadaki suskunluğunu bozmuş, cılız sesiyle konuştu. Bizimle paylaşır mısınız paşam? Elbette paylaşacağım, dedim, cebimdeki katlanmış kağıdı özenle çıkartırken, burnumun altına düşmüş tel çerçeveli gözlüğü yeniden burnuma iterek, kağıda rastgele dağılmış harflere göz attım. Merhaba dostlar, ülkemizin zor zamanlarında sizlerle omuz omuza mücadele içinde olmanın gururunu yaşıyoruz. Evet, ağlayacağız, evet üzüleceğiz, bu vatan bütün güzellikleriyle bizim. Yıllardır ağlayan ve yorulan halk bizim. Yeniden kazanmamız gereken onlarca yürek, onlarca düşünce var. Akşehir'e güveniyor, sizlere kolaylıklar diliyorum, Mustafa Kemal. Metni bitirdiğimde gözlerim çakmak çakmak olmuştu. Kağıt, parmaklarımın arasından kayarak kadife örtülü masanın üstüne düştü. Mustafa Kemal. Tanımıyorum, ama hay Allah ondan razı olsun, Allah onu millete bağışlasın. Enver, kederli bakışlarını kar yağan gökyüzüne çevirmiş,
dişlerinin arasından mırıldanmıştı. "İmin," dedik hep bir ağızdan. Konağın geniş odasına güneşin kasvetli ışığı, tül perdelerin arasından tozlu desteler eşliğinde süzülürken, duvarda asılı duran gaz lambaları son güçleriyle yanıyordu. Nemli tahtaların arasından yayılan çürümüş rutubet kokusunu almamak için çok direndim. "Sizleri ayağa davet ediyorum dostlar." Gür sesim, solgun renkli duvarların arasında yankılanırken hepsi ayağa dikildi. "Bu sancağa yemin edeceğiz." Hepsi, ellerini yavaşça bayrağının üstüne koydu, ben de ardından yavaşça silahımın kabzasını kavrayarak elimi bayrağının üstüne koydum. Bu bayrağa, bu vatana ve bu millete ihanet etmeyip son damla kanıma kadar savaşıp, ülkemi koruyacağıma, bayrağım ve namusum üzerine and içerim. Yürekleri vatan devrimiyle yanıp tutuşan arkadaşlarımın gölgelenen yüzleri ciddileşmişti. Ben söyledikten sonra ardımdan kuvvetli sesle tekrarladılar. Tam konuşacağım sırada, Talat bir adım öne çıkarak parmaklarını birbirine kenetledi ve dudağını ısırdı. "Paşam, size bir şey söyleyebilir miyim?" "Buyur, seni dinliyorum Talat." "Batı karargahına İstanbul hükümeti tarafından atanan yeni komutan," diyerek, birden sustu ve yutkunamadı. Solgun ışıkta dahi parlayan kehribar rengi gözlerinin içine bakarak devam ettim. Ne olmuş yeni komutana, merakta bırakma da söyle, hadi." Kalpaklı başını dikerek kendini toparladı. "Yusuf komutan, sizi bulduğu yerde öldüreceğini ve vatanın hürriyetini sağlayacağını söylüyormuş." Elimle ağzımı kapayarak kahkahalar attım. "Neden gülüyorsunuz paşam? O bizim ancak aciz bedenlerimizi öldürebilir, işte şuradaki ruhumuzu ve sevgimizi asla öldüremez. Bir ittihatçının ruhu asla ölmez." Elimi kalbime koyarak gözlerinin içlerine baktım, yanakları al al olurken sadece soluğunun sesi duyuluyordu. Dışarıdaki solgun güneş, kül rengi bulutların arasından kaybolurken, loş odayı duvardaki titrek gaz lambası aydınlatıyordu. Masanın üstündeki al bayrağı yavaşça katlayarak cebime koydum ve silahı da belime sıkıştırdım. "Arkadaşlar, düşman kapıda." İtalyanlar, Konya ve çevresine çıkarmalar yapıyorlar, Akşehir'e doğru ilerliyorlar. İttihatçıları çekip çeviren Mustafa Kemal Paşa, yakın zamanda aramızda olacak. Enver, uçları terleyen bir yanı sıvazlayarak konuştu. "Sanırım onun görüşlerine ve zekasına ihtiyacımız olacak paşam. Bu millet, cesur yüreklerin üstünde yükselecek, kanımız akacak, varsın aksın, gözyaşlarım toprağı ıslatacak, varsın ıslatsın, mühim olan vatanı düşmandan kurtarmak." Enver Bey haklı, Mustafa Kemal Bey'in öngörüsüne çok ihtiyacımız var. Bakışlarımı Enver'den Şehsuvar'a çevirdim. Çakmak çakmak olmuş kehribar rengi gözlerinin üstündeki kaşları, yay gibi çatılarak alnı kırışmıştı. "Her şeyimizle hazırız, bu kırlı postalları vatan toprağımızın üstünde istemiyorum, anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı paşam," diyerek haykırdılar hep bir ağızdan. "Allah yar ve yardımcınız olsun, yüreğiniz ve canınız incinmesin dostlar." Gözlerinin içi gülerken altlarındaki iskemleleri iterek bana saygı duruşunda bulundular. "Haydi arkadaşlar, daha fazla dikkat çekmeden dağılalım." Şehsuvar, heyecanla yanıma atılırken Fuat, Cezmi, Enver ve Talat, hırkalarını giyerek ahşap basamaklardan inmeye başlamışlardı bile. "Yeni yıl da yaklaşıyor paşam." "Evet, buruk geçecek bir yıl daha. Düşman hezimeti altında olacağız." Dudağım kederle kıvrılırken yüzüm gölgelendi. Şehsuvar, sakin sakin nefesler alarak öyle ses etmeden bana baktı. Diğerleri binayı yavaş yavaş terk ederken, kadife örtülü masanın başında Şehsuvar'la baş başa kaldık. Gözlerim yaşarırken bakışlarımı çok yakın arkadaşımdan saklamaya çalıştım. "Paşam, size bir şey mi oldu? Pek iyi görünmüyorsunuz, bir şey sizi çok üzmüş." Yok, bir şeyim yok, ben iyiyim." "Sürekli gözleriniz dalıyor, sürekli sesiniz titriyor, acıdan bahsederken başka oluyorsunuz paşam."
Alt dudağım şüpheyle kıvrılırken parmaklarımı birbirine kenetleyerek zoraki konuşmaya çalıştım. Ben, dedim, duvardaki titrek ışıklı gaz lambasını izlerken. Evet paşam. Ben galiba aşık oldum Şehsuvar. Diyeceksin vatan bu haldeyken ne aşkı diye, ama aşık oldum işte, çaresizce ellerimi cebime sokarak heyecandan soğumuş parmaklarımı ısıtmaya çalıştım. Olur mu öyle şey paşam? Aşkın kötü hali, iyi hali yoktur ki, aşk bu zor zamanlarda yüreğinizin o ıssız yerinde kalmış mutluluğu çıkaracak ki savaşın kederinde oradaki o küçük mutluluğu hatırlayıp gülesiniz. Öyle işte. Nutkun tutulup eriyiveriyor. Gözlerimde Ervan'ın gülüşünü hayal edip istemsizce gülmüştüm. O gece karargahın kapısının önünde düşen hanımefendimi paşam. Tül perdenin arasından sızan tozlu ve kasvetli ışık, alal olan yanaklarıma vururken, çekingen gözlerimi Şehsuvar'dan kaçırdım. Evet dedim, dilimle dudağımı ıslatırken. Şehsuvar'ın dudağı neşeyle kıvrıldı ve parlayan gözlerini kar lekelerinin olduğu postallarına çevirdi. Tahmin ettim paşam. Nasıl tahmin ettin? Şaşkın gözlerim, yerinden çıkarcasına dönerken yüzüne bakıyordum. Sanki bir şişe şarabı devirmiş gibiydiniz paşam. Elleriniz, ayaklarınız, gözleriniz, hepsi bağımsızca hareket ediyor, adeta yüreğiniz sarhoşluğu ilan ediyor paşam. Söylerken gözlerimin içine bakmış, sesi bana cesaret vermişti. Belli oluyor mu derken, sesim titremiş, yanaklarımın iyice kızardığını hissetmiştim. Hem de çok belli oluyor paşam. Şehsuvar, ellerini, dizlerinin üstüne koyarken, buğulu bakışlarını heyecanla bana çevirdi. Efendim paşam. Bunu kimseye söyleme olur mu? Umut ettiğim aşk, yüreğimin bir kenarında kor misali yansın. Kıvrımlı dudaklarındaki neşeli gülümseme, yerini düz bir çizgiye bırakırken, gözlerini benden ayırmadı. Asla söylemem paşam, böyle şeyin konusu dahi beni üzer. Kederli yüzüne bakarak gülümserken o da rahatlamıştı. Yeni romanınız ne oldu paşam, yazmaya devam ediyor musunuz? Konağın alt katında kapıların kapanma sesini duyduktan sonra konuşmaya devam ettim. Biraz yavaşlasa da evet, devam ediyorum. Parmaklarımı kenetlemiş ve susmuştum. İnanın bana paşam, çok iyi bir roman olacak, zor şartlar altında yazılmış olması da ona ayrı bir kutsallık katacak, tıpkı zor zamanlardaki aşkınız gibi. Uzun ve kemikli parmaklarımı dizlerinin üstüne koyarak keten pantolonunu ovaladım. Haydi, biz de gidelim, vakit çok geç olmadan, İtalyanlar şehri kuşatmış durumda, altımızdaki iskemleleri iterek yerimizden doğrulduk. Rutubetli duvardaki gaz lambalarını söndürdükten sonra oda, tamamen loş bir havaya büründü. Havadaki kül rengi bulutların kasveti, tül perdenin arasından süzülerek geniş masanın üstüne düştü. Odadaki rutubet kokusunu son kez ciğerlerime çekerek ahşap merdivenlerden aşağıya indim, deri postallarım gıcırdayan basamakları adeta dönmüştü. İşlemeli büyük kapıyı açtığımda acı ve çelik gibi bir soğuk, yüzümü yalayarak tüylerimi diken diken yaparken, uzun siyah saçlı başımı kalın hırkamın yakasının arasına gömdüm. Ardımdan Şehsuvar, kapıyı kilitleyerek yanıma geldi. Miskin adımlarla sokağın sonuna doğru adımlarken dişlerimin arasından fısıldadım. Sigara içer misin? Kaşları çatılırken sıkıntı dolu bakışlarıyla çaresizce beni süzdü. Sanırım iyi gelir paşam, kıvrımlı dudakları kıvrılırken, burnu pembeleşti. Kalın, tüylü ve ağır hırkamın iç cebinden çıkardığım gümüş sigara tablasından bir tane alarak dudaklarımın arasına koyup, tablayı Şehsuvar'a uzattım. Titrek ve çekingen şekilde dibi turuncu sigaralardan bir tane aldıktan sonra, tablanın kapağını kapatarak yeniden cebime koydum. Ne kadar güzelmiş paşam, tablanız. Gerçekten öyle. Selanik'ten almıştım, diye yanıtladım. Derin bir iç çekerken, ona baktıkça içime garip bir umut doğar, tütününden değil, anısından dedim kahkahalarla gülerken. Kibriti de aynı şekilde tutuşturarak, hem kendi sigaramı hem de arkadaşımın sigarasını yaktım. Tütünün acı kokusu burnumu yalarken ardı ardına çektiğim nefeslerden sonra,
Kül rengi dumanı kasvetli ve gri gökyüzüne doğru savurdum. Soğuktan bulanan tel çerçeveli gözlüğümü burnumun üstüne iterken, kıvrımlı bir yamı sıvazladım. Şehsuvar, kendinden habersiz gülerek adımlarken, birden sokağın öbür ucuna baktım. Telaşla Şehsuvar'ı kolundan tutup solgun mavi cumbalı bir evin ıssız köşesine çektim. "Ne oluyor paşam?" Şu köşede İtalyan askerleri devriye atıyor, sessiz ol." Titreyen parmaklarının arasındaki sigarasından ciğerlerine nefes çekerken, koyulaşan gözleri pür dikkat çevreyi inceliyordu. Çok geçmeden sokağın başındaki cipin sesi kuvvetlenerek arttı, aracın kalın ve dişli lastikleri kar kütlelerine adeta yararak yaklaşıyordu. Evin kuytu köşesinde kalbim yerinden çıkarcasına atarken dudaklarımın arasında 2 parmak kalan sigaramı karın üstüne atarak ezdim. "Paşam, lütfen dikkatli olun," diye fısıldadı Şehsuvar, dişlerinin arasından. "Gel, şöyle biraz daha arkaya geçelim," derken cipin gürleyen sesi dar cadde yankılanarak bize doğru yaklaşıyordu. Şehsuvar'la kafa kafaya vermiştik, ikimizin arasında ağzımdan ve burnumuzdan çıkan kül rengi dumanlar havaya karışıyordu. Ağzımdan yayılan acı tütün kokusuyla yüzümü buruşturdum. Şehsuvar'ın alnı bu soğuk havaya rağmen boncuk boncuk ter olmuş, kaşları çatılarak alnı kırışmıştı. Cip gürleyerek önümüzdeki caddeden salınarak ilerledi, içindeki askerler, buğulu camlardan ıssız sokakları izlerken, kendimizi gizlemeyi başardık. "Gittiler sanırım." "Gittiler, yavaş yavaş çıkalım Şehsuvar." Dışarıdaki keskin soğuğu unutarak sadece önümüzdeki caddenin köşesine odaklanmıştık. Cipin sesi gelmediğinden rahatlayarak cumbalı evin kuytusundan çıkıp adımlamaya başladık. "Ah be Rauf paşam, ah be!" Stresten terleyen kıvrımlı ve düzgün siyah bıyığımı sıvazlayarak şaşkın bakışlarımı arkadaşıma çevirdim. "Ne oldu Şehsuvar? Kendi vatanımızda, kendi sokaklarımızda rahat rahat yürüyemiyoruz be Rauf paşam. En çok bu acıtıyor canımı, bizim olanı bizden almak istiyorlar." Sesi titremiş, gözleri dolmuştu. "Biz neden buradayız Şehsuvar, neden en güzel makamları bırakıp bu kılıkta bu güzel şehrin sokaklarına indik? Ben sana cevabını vereyim, bizden sonrakiler bu sokaklarda rahat rahat koşsun, eğlensin diye. Sen sakın kalbindeki inancı ve umudu kaybetme." Soğuktan kızarmış parmaklarımı omzuna koydum, endişeli yüzüne öylece gülümsedim. "Varsın olsun, bizim kanımız aksın, aşkımız solsun, lakin gelecekteki vatan evlatlarının yüzü hep gülsün." Durgun ve gölgeli yüzüne manasız bir tebessüm yayıldı. "Tarih, gelecekte sizinle iftihar edecek Rauf paşam, İttihat ve Terakki sizinle gurur duyacak." Ona moral vermek beni mutlu etmişti. Elim, sürekli belimdeki alt patlarımı kontrol ediyor, gözlerimiz etrafımı pür dikkat izliyordu. Dükkanlardan gelen is kokusu burnuma çalınırken, gözlerim yaşarmıştı. "Durun! Kimsiniz, nereye gidersiniz bu kılıkta?" Bakışlarımı endişeyle, sesin geldiği yöne çevirdim. İhtiyar bir yorgancı elindeki kıldan ince iğneyi ve renkli kalın yorganı atarak soluk soluğa oturduğu divandan doğrulmuştu. Hiç ses etmeden gelişini izledik, rengi solmuş oduncu gömleğinin sol cebinde kartonu yıpranmış bir sigara vardı. Ayağına geçirdiği, kemerle zoraki olarak bağladığı, krem rengi pantolonu neredeyse düşecek, çarpık bacaklarını gösterecekti. Sivri gözleri bize bakarken kaşları çatılmış, seyrek saçlarının altındaki geniş alnı buruşmuştu. Burnunun ucundaki siyah kemik gözlüğü boynundaki iple özgür bıraktı. "Size diyorum size. Konuşsanıza." "Efendim." Ne diyeceğimi bilemeden öylece kaldım. "Efendim biz askeriz, işgalci kuvvetlere karşı gizli bir görevdeyiz," dedim başımdan salmak istercesine. "Nereden bileceğim ben senin asker olduğunu? Şu kılığına baksana, dilenciler bile senden güzel giyiniyor yahu." Sigaradan çatallaşan sesi onu boğmuştu. "Rauf," dedim, sesim titrerken gözlerim bulanmış, yüzüm gölgelenmişti. "Rauf komutan ben." Parmaklarını birbirine kenetleyerek sigaradan morarmış dudaklarıyla gülümsedi.
Rauf komutan. Her zaman yüreğini takdir ettiğim o komutan. Şehsuvar'la göz göze geldiğimizde kıvrımlı bıyığının altındaki dudağı neşeyle kıvrıldı. Ellerim cebimde olduğum yerde titrerken adeta üşüdüğümü unutmuştum. Sana vatan haini diyenler utansın evlat, şu caddede kar yağarken yorganımı diker, dükkanımda sıcak sıcak otururdum, nerede o eski huzurlu günler? Özlüyoruz vallahi. Her geçeni sorarım, çünkü benim toprağımda namussuzların işi yok, anladın mı Rauf komutan? Ne yap et Akşehir'i, bizleri vatansız bırakma emi. Sigaradan çatallaşmış sesi titrerken, bana bakan boncuk misali gözleri dolmuştu. Ellerimi cebimden çıkardım, gözümün ucundan burnuma akan yaşı silerken, adamın kemiği sayılan parmaklarını kavrayarak öpmeye çalıştım. Ne yaparsın böyle evlat? Sesinden irkilmiştim. Ben senin elini öpeceğim yerde, sen benim elimi öpüyorsun. Estağfurullah efendim, öyle şey mi olur? Vatan size emanet, aha ben bugün varım, yarın yokum, ama gelecek, sizden bir şeyler bekliyor. Kesin kararlar asla kalbinizi bağlamasın, yüreğinizdeki vatan sevgisini bağlamasın. Kalpaklı başımı önüme eğerken gözlerim çakmak çakmak olmuştu. Allah size güç kuvvet versin, adınızı öğrenebilir miyim? İnce dudağı aşağı doğru kıvrılırken dikişli çarının altında biriken karı, dükkanın önündeki taştan oluğa itekledi. Sinan. Memnun oldum Sinan amca, tez zamanda bu sokaklarda özgür olmak dileğiyle. Seyrek saçlı başına bakarken bakışlarını yerden kaldırmadı. İmin. Haydi, durmayın, o soysuzlar gelmeden gidin buradan, titrek parmaklarını omuzumda hissettim. Dolu dolu olmuş gözlerinin içine bakarken ona gülümseyerek, sokağın sonuna doğru yürümeye devam ettik. Bir süre öylece konuşmadan yürüdükten sonra sessizliği Şehsuvar'ın sesi bozdu. Gördünüz mü paşam? İttihat ve Terakki'nin ruhu şimdiden filizlenmeye başladı bile. Bu millet bize inanacak, biz yeter ki doğru yolda olalım. İnce burnunun üstündeki gözlükleri bulanırken, gururlu gözlerle bana bakıyordu. Gerçekten kalpler kazanmaya başladık, ama İstanbul hükümeti her hamlemizde işimizi daha da zorlaştırıyor. Sıkıntıyla iç çekerken bakışlarımı deri postallarımın ucuna dikmiştim. Milletimiz anlayacak kimin ne olduğunu, kiminle neler yaptığını, sen hiç merak etme Şehsuvar. Kırmızı cumbalı evim, sokağın sonunda görünmüştü, soğuktan titreyerek her defasında kafamı hırkamın içine daha kuvvetli gömüyordum. Derin bir sessizlik olduğu sırada Akşehir'in arka caddelerinde havlayan köpeklerin sesini duydum. Tüylerim ürpermişti, karda adımlayan postal seslerinden emin olmak için yeniden bakışlarımı yere eğdim. Gözümün önünden bir karaltı geçerek bir tüfeğin ahşap kabzası boynuma dayanıp beni bütün gücüyle arkaya çekti. Nefes almakta zorlanırken ardımdan bana bastıran kuvvete karşı gelemeyerek geriye sendeledim. Rauf paşam, diyen Şehsuvar'ın sesiyle onun da aynı şekilde yere yığıldığını gördüm. Yüzüm gölgelenirken, bulanan gözlerimin önüne bir perde geliyordu. Hard bir ses, adeta haykırıyordu. Geberin! Bana bütün gücüyle bastıran kolu, hızla kendime çektiğimde, solgun krem renkli üniformanın üstünde İtalyan bayrağı vardı. Nefesimi tutarak tüfeğin kabzasından asıldım. Arkamdaki askerle birlikte yere kapaklanırken, yüzünün ortasına sağlam bir yumruk indirerek ayaklarımın altındaki kanı kırmızıya boyadım. Sarı bıyığının altındaki ince dudaklarından yayılan tütün kokusu beni rahatsız etmişti. Düşman askeri yerde kıvranırken, Şehsuvar'ın üstünde debelenen tombul askere sağlam bir tekme savurdum. Şehsuvar, eliyle boğazını tuttu, karların arasından doğruldu. Tombul olan yerde süründükten sonra taştan kaldırımın üstünde, karların arasında kaybolan tüfeği bularak bana doğrulttu. Dişlerimi birbirine kenetleyip sıktıktan sonra dilimin üstünden dudağıma ince kanallar halinde süzülen kanın ağır tadını aldım. Belimden çıkardığım altı patlarımla tombul askerin alnına bir delik açtım.
Silahımın ucundan yayılan barut kokusu kanın kokusuna karışırken, öfkeli bakışlarımı diğer düşman askerine çevirdim. "Gayeniz neydi?" "Siz," dedi, ağzının kenarından akan kanı silerek. "Biz ne?" Şehsuvar'ın sesiyle inledi karlı sokaklar. "Sizi öldürecektik," diye fısıldadı ve dişlerinin arasından akan kanı püskürttü. "Kim verdi size bu emri?" Yusuf komutan." Bozuk Türkçesiyle konuşmuştu. Şehsuvar'la göz göze geldiğimizde hiç konuşmadan kederlenen bakışlarımız, gözyaşlarını içine akıtmıştı. "Hiç kusura bakma, bu vatana uzanan, namus düşmanı o eli kırmak, benim boynumun borcu." Altı patlarımdan yankılanan güçlü ses Ulu Cami'nin şadırvanına konan kuşları havalandırırken, İtalyan askerlerini öylece bırakıp koşar adım uzaklaştık. Kendimizi evimin merdiven boşluğuna attığımızda kalbim yerinden çıkarcasına atıyordu. Evimin işlemeli ahşap kapısını ardımızdan kapadığımda, gıcırtı ahşap basamakların arasında yankılandı. Havasız evimden gelen rutubet ve nem kokusu, gaz lambasının yağı ile birleşerek dayanılmaz bir koku oluşturuyordu. "Ne zamana kadar böyle gidecek Rauf Paşam, bu?" Kaşlarım çatılırken, parmaklarım titredi. Gerçek bir desteği görene dek Şehsuvar, gerçek bir destek bulana kadar. Üstünde kar taneleri eriyen hırkamı çıkararak astım, parmaklarımı da siyah deri eldivenden kurtardım. İkinci gün gece. Merhaba Erva. Küllükte tüten sigaramın dumanı, burnuma acı acı çalınırken, yine romanımın başında öylece düşünüyordum. Gitgide gölgelenen gözlerimi camdan dışarıya diktim, kar durmuş, Akşehir sokakları acı bir soğuğa teslim olmuştu. Yazdığım romanda sona doğru yaklaşırken bu milletin, bu şehrin, bu sokakların, bu Rauf'un neler yaşadığını bizzat işledim romana. Odamda ahşap masada ve demir ayaklı iskemlede öylece boş kağıdı doldururken kapım çalındı. Aceleyle küllükte duran sigarama davranarak son nefeslerimi çektim ve sigarayı küllüğe bastıktan sonra çıkan kül rengi dumanları, elimin tersiyle savurarak kapıya adımladım. "Kimsin?" "Benim yavrum, Paloma ninen." Kapının ardından boğuk ama tatlı gelen sesi işittim ve kapıyı yavaşça araladıktan sonra Paloma ninenin öylece bana gülümseyen yüzüyle karşılaştım. "Ah kusura bakma nine, kapıma bir gün polis dayanacak diye çok endişe duyuyorum. Çünkü bu iş burada bitmiş olamaz." "Önemli değil yavrum, girebilir miyim?" Ahşap kapıyı yavaşça aralayarak önüne açtım. Koridordan yansıyan kasvetli ışık, odamın içine düşmüştü. "Tabii. Tabii ki girebilirsin nine." Eşarbından kurtulan pamuk beyazı saçları, kırışmış alnını perdelerken, kehribar rengi gözleri beni heyecan ve gururla süzdü. Zorlanarak yürüdü ve odaya girdikten sonra kapıyı kapadım. Yüzü beyazlamış, kireç gibi olmuştu, parmakları titriyor, gözleri seyiriyordu. Hiç ses etmeden ahşap işlemeli masamın yanındaki soluk renkli berjer koltuğa nefes nefese oturdu. Daktilomun başındaki demir ayaklı iskemleyi yavaşça çekerek yanına kuruldum. Sigaramın kokusunu aldıktan sonra yüzü buruştu ve gözleri devrildi. "Yine mi içtin şu zıkkımı be yavrum? Şu günlerde bana tek iyi gelen şey be Paloma nine." Parmaklarını birbirine kenetleyerek kurumuş dudaklarını nemlendirdi. "Erva," dedi yutkunarak, "Erva'dan bir haber yok mu hala?" İsmini duyunca dahi kalp atışlarım hızlanmıştı. "Yok, bir umut onu görmeyi düşlüyorum işte. Bir elimde notu, bir elimde mendili, ömür boyu bekleyeceğim sanırım." Aşk gittiğini bilsen de terk edilmiş bir tren garında dahi sevdiğini beklemek değil mi? Gözleri dolu dolu oldu. Krem renkli eşarbından fırlayıp gözümde bir pamuk tarlasını andıran beyaz saçlarını, titrek ve kemikli parmaklarıyla geriye doğru attı. "Sen Erva'ya, Erva sana aşıktı yavrum. Tez zamanda kavuşmanız dileğiyle." Parmaklarımı birbirine kenetledim. O sırada Paloma nine, hiç konuşmadan berjer koltukta öylece oturuyordu. Parmaklarım daktilomun tozlu tuşlarının üstüne basarken, gözlerim bulanmış, yüzüm gölgelenmişti.
Harfler boş sayfaya saçılırken Erva'yı özlediğimi anımsadım. Kokusuna, saçlarına ve gözlerine hayran kalmış, ona aşık olmuştum.